Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel koton ipimle harika bir model başlayacağız. İpim orta kalınlıkta, şöyle 100 gram 210 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. 16 ilmek benim için yeterli. Ben lastik kullanmayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bu şekilde birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İki sırayı bu şekilde yapacağız. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Evet. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi iki kez örüyorum. Bakın, bir kez ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Yani bir kez dolamış gibi olacağız. İlmeğin boyunu uzatacağız bir sonraki sırada. İlmeğimi düz ördüm. Çıkarmadan aynı ilmeği tekrar ördüm. Sıra sonuna kadar 3. sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi iki kez örüyoruz yani. Düz ördüm, şişimden çıkarmadım, tekrar düz ördüm. Evet, sıra sonuna kadar böyle devam ettim. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ikişer defa batıyoruz. Yani örerek şöyle tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle alttan batıyorum. İlmeğimi ördüm, bıraktım. Dolamış olduğumuz ilmeği iki kez örmüştük. Burada bakın ilmeğin boyunu uzatıyorum. İlmeğimi düz ördüm, bıraktım. İlmeğimi düz ördüm, sol şişimden bıraktım. Bakın ilmeklerin boyu bu şekilde uzamış oldu. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi şöyle düz örerek boyunu uzatıyoruz.
Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın, ikisini bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir doladım şişime. Bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde şekillendiriyoruz. 2 ilmeğimizi aldık, beraber düz ördük. Bir doladık. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sol şişimden çıkardım. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. İpimin rengi biraz daha açık mavi ama kamerada bayağı koyu bir mavi görünüyor. Ama güzel bir ip, yani tavsiye ederim. Evet, 5. sıramı tamamladım. Bakın şöyle ilmeklerimizi düzeltince model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Son sıramız 6. sıra. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın şöyle üçlü gruplar halinde. Bu 3 ilmeğin birincisini tek olarak aldım. Düz ördüm. İkinciyi de 2 ilmeği bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Düz ördüm yani. İlmek sayımızı artırmıştık bir önceki sırada. Şimdi arka yüzünde bunu tekrar eski sayısına indirmiş olduk. Bu üçlü grubun birincisini aldım, tek olarak düz ördüm. Sıradaki 2 taneyi de ikisini bir alarak yine düz ördüm. Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım. Evet. Yani 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz ama bu üçlü grubun önce birincisini tek olarak düz, daha sonra 2 tane ikisini bir alarak düz örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz olarak örelim. Farklı bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum arkadaşlar. Düz örüyorum bütün ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimizi ikişer kez öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. İlmek boyunu uzatmak için bu şekilde yapıyoruz. 1, 2 kez ördüm. 1, 2. Düz örüyorum ama 2 defa batarak şöyle aynı ilmeği 2 kez düz örüyoruz. 1, şişimizden çıkarmadan ikinciyi de ördüm.
Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz ördüm. İkişer defa batarak aynı ilmeği, bakın şöyle çift çift oldu ilmekler. Sıra sonuna geldik. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın şöyle aldım, bıraktım. İlmeğim boyu uzadı. Düz ördüm, bıraktım. Şöyle ilmeklerimizin boyunu uzatarak düz örüyoruz. Şöyle bir görüntümüz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak şu şekilde düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir kez doladım. Aynı iki ilmeği bir kez daha düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı şey devam ediyorum. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği tekrar düz ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde şekillendiriyoruz. Evet, şöyle. Bu koton iplerin de tellenme sorunu oluyor. Biraz daha dikkatli örmek gerekiyor. Şöyle. Evet, son 2 ilmeğimden de yine 3 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Bu üçlü ilmeğin önce birincisini düz ördüm. Daha sonra bu ikisini bir alarak düz örüyoruz. İkisini bir tek ilmeğe düşürdük. Ön yüzünde artırma yapmıştık. Şimdi arka yüzünde bunları tekrar eski sayısına getiriyoruz. 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Bu üçlü ilmeğin birincisini düz ördüm. Daha sonra ikisini bir alarak düz ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Şöyle güzel, harika bir model. Tabii parça küçük olunca pek göstermiyor kendini model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim size. Şöyle. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bunu da beraber yaptık. İkisini de lastiksiz olarak uyguladım modeli. Şöyle. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle. Modelin arka yüzü de böyle. Bu modeli bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde mevsimlik, kışlık, ona göre ip tercih ederseniz harika bir görüntü elde edersiniz. Çanta yapımında kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model. Ben dediğim gibi şöyle bugün koton iple denedim bu modeli. Siz de istediğiniz iple istediğiniz örgüye uygulayabilirsiniz.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.